Arkadaşlar hepinize selamlar. Biliyorum biraz karanlık ama size bir gece sürüş yapmak istiyorum Leon'la. Siz çok istiyorsunuz, merak ediyorsunuz. O yüzden hemen sürüşe geçeceğiz. Oradan devam edeceğiz. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İçeride şimdi muhabbetimizi ederiz. Evet, size her zaman gibi kafama aldım. Önce arabayı şöyle dışarıdan göstereyim. Anahtarsız girişimiz var. Aynalarımız açılıyor. Dışarıda led farlarımız var. 1.5 TSI 150 beygir bu araba. Bayağı da performanslı. Excellence paket. Arka tarafta ledleri görüyorsunuz. Ayrıca ben bunlara kodlama yaptım. Kodlamalar da bu şekilde. Bunların da videoları paylaşıldı ya da paylaşılacak. Onları yakında göreceksiniz. Elimizi atıyoruz. İçeri giriyoruz. Deri koltuklarımıza sarılıyoruz. Nasıl ama ambiyanslarımız? Bomba. Şöyle üstümü çıkarayım. Hava sıcak. Artık yaz geliyor. Havalar ısındı. Sizi şöyle köy yollarında bir gezdirmek istedim. Bir tur atacağız beraber. Hem farların performansını göreceğiz. Güzel, eğlenceli bir sürüş olmasını istiyorum. Arkadaşlar görüntümü ayarladım. Şimdi App Connect'imi bağlayacağım. Bu da opsiyon olarak biz ekstra ekledik. Bu araçlarda standart gelmiyor App Connect. App Connect ama mükemmel bir şey ya. Şimdi bak içerinin ambiyansı nasıl değişecek. Göstergelerimi şöyle spor göstergeyi alıyorum. Aslında önce göstergeler şöyle göstermek istiyorum. Şöyle çok güzel gözüküyor. Bak App Connect de geldi. Şu an bomba. 3 boyutlu yapalım şunu. Şöyle gözüksün. Farlarımızı görüyorsunuz. Bak şimdi selamlayacak farlar. Hop indi. Kalktı. Güzel böyle bir selamlaması var. Bu hoşuma gidiyor. Arka kameramız var. Çok aşırı kaliteli değil. Ama yine de iş görüyor. Ayrıca tabii ki park sensörlerimiz de tam. Aracımız DSG. Gördüğünüz üzere bak yanlardaki aydınlatmaları da pembe yaptım. Pembece çok yakışıyor. Kameraya tabii alışmak lazım. Ben pek kamerayla araç kullanmadığım için alışkanlığım olmuyor açıkçası. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bence hoşunuza gidecek. Ama sizden isteğim kanala abone olmanız. Kanala abone olmanızı çok istiyorum. Çünkü hem bununla hem Passat'la bu tarz videolar çok fazla gelecek. Özellikle köy yollarında şöyle farlarla gece sürmeyi çok istiyorum. Aşırı güzel aydınlatıyor, net aydınlatıyor, çok yoğun. Zaten siz de sürerken fark edeceksiniz. Bu araçta viraj aydınlatması yok ancak bak. Şöyle göstereyim size. Şuraya bakın. Sisler gayet güzel viraj aydınlatması gibi çalışıyor. Ben şimdi sislerimi hep yakık olacak. Sislerimi yakacağım daha net etrafı görebilmeniz için. Ekranlarımı göstereyim size. Burada güzel böyle bir menümüz var. Bu arada emniyet kemerimizi tabii ki takıyoruz. Ekranlarımızda burada mesela şu menü var. Bu da çok güzel bir ekran. Ya hepsini çok güzel tasarlamış. Ama benim hoşuma giden bir bu. Bu güzel hoşuma gitti. Bir de bu. Bunu ben sonradan açtım. Bak göstereceğim size. Cupra ekranı. Burada yüzde kaç gaza bastığınızda falan da gösteriyor. Ben bunu çok sevdim açıkçası. Şimdi yavaştan bakalım. Bak farlar nasıl aydınlatıyor ama ya mükemmel ya. Size şöyle anlatayım farların aydınlatmasını. Farlar o kadar yoğun ki şimdi etrafta aydınlık olmasına rağmen etraf karanlıkmış gibi gözüküyor. Önünüz çok fazla aydınlandığı için diğer tarafları tamamen siyah görüyorsunuz. Far kesinlikle dağılmıyor. Düz bir çizgi halinde. Ya mükemmel bir aydınlatması var ya. Hani bu işi çözmüşler açıkçası. Ama şu ortadaki kadran insanı gaza getirmiyor mu? Çok fazla zorlamayacağız. Araç daha 400 kilometrede, bir haftalık bir araba. Biliyorsunuz satın alma videosunu izlemişsinizdir büyük ihtimalle. O yüzden sakin sakin eğlenerek şöyle size güzel virajlı bir yolu tattıracağım. Şuraya biraz sert kıyayım bakalım. Arkadaşlar 1.5 150 beygir. Yani ciddi bir makine ya. Ciddi bir makine yani. Çoğu arabayı üzer bu 150'lik biliyor musun? Hani 1.5 motor falan bu hani artık bu muhabbetleri yapan yoktur diye düşünüyorum. Motor küçük işte gitmez gibisinden. Ya bu arabayı uçuruyor ya. Büyük ihtimalle yani 0-100 değerine bakmadım ancak 0-100'ü 7 saniye civarındaydı ve yani yapar da yani. Hiç zorlamadık o şekilde ama o konuda gayet güzel. Tatmin ediyor insanı. Ya Leon genel olarak her şeyi size sunuyor. Hani eskiden Leon biraz daha böyle hani ince derler ya araba piyasasında ince gözükürdü. Hani nasıl isterler? Ya böyle yalıtımı düşük, işte hani kalitesi düşük hissettirdi ama bu arabada kalite, işte yalıtım hoşuma gitti yani. Ben Leon'a çok böyle ön yargıyla bakan biriydim Leon'a. Hep golfçüydüm ama bu da gayet keyifli bir araba. Gayet keyifli.
Yani hemen 1500 devirden sonra yürümeye başlıyor. Çok zevkli bir yer. Şuradan şeyi de göstermek istiyorum size. Ambiyansları da arttırdım. Ambiyansları da bir değiştirmek istiyorum. Şöyle ayarlarımıza girelim. Ambiyans aydınlatması bu ekranlarda belli oluyor. Özellikle şu ekranda çok fazla belli oluyor. Onu göstereyim ben size. Burada daha belli olacak. Ve yanlarda aşırı güzel ya. Yanlardaki böyle yansımayla yapıyor. Bakın böyle aşağı doğru ışık geliyor. Aşağı doğru ışık geldiği için yansıması da böyle çok güzel gözüküyor. İnce gözüküyor. Eksikler var mı? Var. Daha fazla bir beklerdim ben bundan ambiyans aydınlatması. Çünkü bu araba dolu bir araba. Sadece kapılarda mevcut ambiyans aydınlatması. Bir de yerlerde görüyorsunuz. Biz giderken S almamışız. Dönüşte bir S alalım. S'e basalım. Bak şimdi renklerini değiştireyim. Şöyle renklerini görebilirsiniz. Böyle bana mor çok güzel geldi. Bir de şu renk de çok güzel. Oo, yeşil de tam türbe havası verdi ha. Vallahi. Bak bak. Ortam vallahi türbe mod oldu. Dediğim gibi farlarımız çok güçlü ve hızlı çakıyor. Hız konusunda hiç problem yok. Ya bu hani ikinci el bir araba yerine bu tercih edilebilir arkadaşlar. Bak Audi gördüm. Mesela Audi'nin ikinci el parasına bu 0 kilometre alınabilir. Valla bana çok mantıklı geldi, ben size söyleyeyim. Marka algısı, benim gibi marka algınız varsa bunu bir yenip test edin. Bak ciddi anlamda benim marka algım vardır. Arkadaşlar da bilirler, böyle Mercedes'e bindiğimde falan aşırı keyiflenirim. BMW'ye bindiğimde çok aşırı keyiflenirim. Böyle güle oynaya anlatırım. Ama bu araba da bana o hisleri veriyor. Ne olarak veriyor? Mesela hani sessizlik ya da işte süspansiyonlar olarak değil. Ancak bu ekranlar olsun, ben teknolojiye aşık bir adamım. Elektrik mühendisiyim zaten kendimde. Bu ekranlar, işte ambiyans aydınlatmaları, Epconnect'i aldık. Epconnect'in böyle güzel görüntüsü. Bunlar insana keyif veriyor. Arabaya sürmesini zevkli hale getiriyor açıkçası. Bu konuda çok sevdim. Hani eski ve kara düzen bir araba aslında, hani dijital ekranların olmadığı bir arabayı almak yerine böyle dijitalleşmiş, yeni nesle uymuş bir arabayı almak bence çok çok daha güzel. Ne diyorsunuz? Görüntü nasıl? Beğendiniz mi görüntüyü? Gece sürüşünü? Bu araba gece sürüş arabası ya, kesinlikle. Bunu da gündüzleri değil, geceleri süreceksin. Şöyle bir S alalım bakayım. Arkadaşlar kafa atıyor. Kafa atıyor arkadaşlar. Ya çok iyi gidiyor. Yani çok müsait yerler değil buralar ama ciddi anlamda çok iyi gidiyor. Size şunu göstermek istiyorum. Araç S'te olmadığında boşa atabiliyor. Şu an dik olduğu için atmıyor ama biraz fazla boşta gidiyor. Bu yeni DSG'lerde boşta gitmeye eğilimli davranıyor. Ben yine S alayım. Yani biraz daha boşta gitmeyi tercih ediyor. Ekonomi anlamında ama hani yani bazı yerlerde iyi, bazı yerlerde kötü açıkçası. Hani çok fazla olması benim hoşuma gitmedi. Yakıt konusuna gelirsek, hani ilk izlenimlerimizi sunuyoruz ya size. Şuradan bir bakalım. Merak ettim yakıtını ben de. 0 kilometreden beri ellenmedi. Şuradan yapıyorduk. Ekrana alışmam biraz zor ya. Hani biraz yavaş ekranda açıkçası. O yüzden yavaş yavaş. Gösterge tablosu, tüketiciler. Evet, tüketicilere bakalım. Bu değil. Sürüş bilgileri. Bak şu an S'teyiz ya, bizi üst devirde tutuyor. Sürüş eğitim modundan çıkayım. Başlangıçtan itibaren uzun süreli. Evet, 412 kilometre. Araba da zaten 0 kilometre alınmıştı. 412 kilometre arabamız şu anda. 7.2 litre ortalaması var ama bizimki çok dengeli kullanmıyor. 180 yapıyormuş. 2'dir. Sabah işe giderken. Yani sakin kullanımda 6 litre yakıyor ama 1.425'liklerden fazla yakıyor. Onu bilin. Ya bu arabayla yolda biriyle oynamayı çok istiyorum. Ya ciddi anlamda oynamayı çok istiyorum. Bak simsiyah görüyor musunuz? Aslında aydınlık ama farların yoğunluğundan orası sana siyah gibi geliyor. Yani ciddi anlamda diyorum ya, bu araba kullananlar illa vardır. 1.5 TSI'ları çok kişiyle oynuyorlardır bu arabayla ya. Diyor ki 190-200'e falan gidiyorum, hiç anlamıyorum bile diyor yani. Zaten devir de düşük oluyor. Güzel ya, koltuk ısınmamız var. Hava şimdi sıcak, kullanmıyoruz. Ama gayet güzel çalışıyor. Koltuklar çok güzel sarıyor. Bunlar spor dedi koltuk diye geçiyor. VL1 adında, kodunda. Ne düşünüyorsunuz? Bak yağ sıcaklığımız da 100'müş. Biraz şey yaptık ya. Normalde bizim arabada aslında bu kadar bassan dahi çok fazla basmadık ama 90 falan olur.
Belki de bu Evo motorlar. Bu motorlara Evo diyorlar. 1.5 Evo motor diye bahsediyorlar. Belki de bu motorlarda bu şekilde biraz daha yüksek sıcaklıkta çalışıyordur. Sislerimi kapatayım. Şöyle ambiyanslara tekrar bakmak istiyorum. Işık, ambiyans aydınlatması. Ekrana dediğim gibi biraz alışmam lazım. Ne var şimdi? Böyle mavisi var. Koyu mavisi zaten bu standart. Ama pembe güzel gözüküyor ya. Pembeyi sevdim. Yolda kedi var. Ya çok basmak istemiyorum. Aslında yeni motorlarda böyle rodaj pek fazla yok ama yine de biz dikkat edelim kendimize. Şuradan Apple CarPlay. Bu arada Apple CarPlay'i göstermeyi de ihmal ettim size ya. Ayrıca şey için de video çekeceğim. Hani Apple CarPlay ayrı, Android Auto için de ayrıca bir video çekeceğim. Şöyle size biraz göstereyim mi? Müzik sisteminden de bahsedeyim, dur. Arabayı bir çekeyim kenara. Şöyle geri görüş. Geri görüş kamerasını ben Mercedes'ten daha iyisini görmedim arkadaşlar. Mercedes'in bir geri görüş kamerasına bakın. Ya abartmıyorum. iPhone 7 ile yarışır ya. Fotoğraf çekilirsiniz o kalitede yani. Mercedes acayip bir kamera takmış geri görüşe. Ayrıca manevra frenleme fonksiyonu da var bu araçta. Yeni araçlarda hani kendi kendine fren yapıyor. Ayrıca çarpışma önleyicisi de var tabii. Önüne biri geçtiğinde fren yapıyor. Bunlar güzel donanımlar. Mesela hızınız böyle hızlı olur, yaklaşırsınız hemen ötmeye başlıyor. Uyarıyor sizi. Arabamızı biraz soğutalım. Bu tarz durumlarda start stop sistemini kullanın. Ayrıca istop ederken de ben işte alışkanlık DSG'yi kullanmıyorum. Manuel kullanıyorum ya. N'ye alıp el frenini çekip frene bırakıp sonra tekrar basıp P'ye almanız gerekiyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Bak Apple CarPlay'de de bayağı güzel uygulamalar var. Spotify'da ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca buraya Yandex'in de navigasyonunu ekleyebiliyorsunuz. O da güzel oluyor. Fiziğe bakalım mesela. Bak Fizi'de benim şimdi hep dinlediğim müzik var. Sürekli Instagram'dakiler şimdi yazarlar. Bu şarkıya bayılıyorum. Şu an resimler gelmedi. Acaba ekranı açmadığımız için mi? Fiziği bir açayım bakalım. Normalde buraya resim geliyordu. Evet böyle resim de geliyor. Şimdi şu ortam güzel olmadı mı arkadaşlar? Böyle pembeler, içinde şu ekran. Aslında şimdi ne olacaktı biliyor musunuz? Şimdi burada böyle bir harita olacaktı. O zaman bomba olurdu. İşte o zaman içerisi böyle elitlik akardı yani. Akardı, o kadar size söylüyorum. Şimdi müzik sistemine bir bakayım. Tam ayarlarını yapmadım sisteminin. Sonra bizi bulurlar. Sanki gökten iner sana bütün gönlü vuruklar. Bende kalmadı derman beni sakın. Zaten benim size pek fazla bir şey söylememek yok. Zaten bası duyacaksınız o kulaklığı taktığınızda. Baslar aşırı sağlam. Abartmıyorum, çok sağlam. Yani hani belki Passat'ın baslarından daha sağlamdır. Ama surround efekt bunda az. Yani Passat'ın surround'u böyle her taraftan ayrı sesler gelmesi güzel. Bunun ise bası çok güzel. Baslar adamı bitiriyor ya. İçiniz oynuyor. Baslar çok kuvvetli. Zaten burada bir hoparlör var yani efsane. Bu 20 santim galiba. Ya deli gibi bir hoparlör var ya burada. O konuda ses sistemi çok güzel. Böyle size bahsedeceklerim, ilk olarak araçtan hissettiklerim bunlar. Sizin de sorularınız olursa ilerleyen zamanlarda gezerken konuşuruz. Değiniriz bunlara. Ayarlarda ne varmış? Kontrol paneli, albümler göster, araba kullanırken rahatsız etme, her zaman koyu. Ya otomatik yapalım bakayım buna. Böyle WhatsApp'tan mesajlarını falan okuyor. Takvim var. Anneler günü, bak bugün anneler günü. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Seyahatte ne var? Seyahatte de menüye geri dönüyor. Bir de son olarak biraz önce yaptığımız yakıta bakayım, durun siz. Uzun süreli yakıt aldıktan sonra. Bu arada yakıt aldıktan sonra bakın arkadaşlar. Diğeri bu fabrikadan gelene kadar o gemiye bindiği zamanlardakinden dolayı 7.2. Bu bizim gerçekçi, bizim benzin aldıktan sonraki yaktığımız 403 kilometre zaten. Araba 409'da gelmişti. 6.4 litre. Görüyorsunuz. Yani yakıtlar çok güzel. Ve 29 kilometre ortalama hızla boğuluyor. Başlangıçtan itibarenki yakıtta 19 kilometrede 13.8'miş ama bu hani rölantide çalıştırmalar dahilinde falan, hani bu abartılı bir değer. Bu basmada mesela ne olurdu? 8-9 olurdu, öyle söyleyeyim. 8-9'u görürdü yani. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için böyle bir küçük sürüş ayarlamak istedim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Dikkat edin. Hasta olmayın. Koronaya kapılmayın.